Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün videomda size sorulan soruya cevap vereceğim ama bu detaylı bir video olacak. Güzel bir video olacak ama öncesinde birkaç tane soru var. Onları bir cevaplandırayım arkadaşlar. Bir abi çok güzel beni övmüş. Baterist 18-19. Sen çok fazlasın ülke üstad. Keşke ama keşke herkes senin gibi olsa, olabilse ya da. Şimdi teşekkür ederim arkadaşım. Çok güzel bir iltifat. Allah razı olsun. Bu kehribar tesbih fiyatı hesaplama konusuna yorum yapmış. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayacağım. Önemli bir soru vardı. Onu da cevaplandıracağım. Şimdi Kelebendim diye bir abimiz var. Selamünaleyküm. Bu malzemelerin eski Alman bakalit dökümlerinin yakınlığı nedir? Formülü yakaladığınızı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar malzemeler birebir Alman bakalit formülünde. İsteyen herkes, malzemeden anlayan herkes gönül rahatlığıyla test edebilir. Dükkanıma gelebilir. Kapım herkese açık. Burada bakabilir. Yani yorumlara açığız, yeter ki eleştiriler ürün üzerinden olsun. Yani ürünü tanıyarak yorum yapalım arkadaşlar. Bir de biri sormuş, hocam piyasada ateş kehribar diye satılan dışarıdan koyu kırmızı gibi gözüken ufak bir ışığa tutulması sonucu mavi renk gösteren tespihler var. Sizce orijinal midir? Bunlar piyasada bildiğimiz ürünlerin sıkma kehribar olduğunu biliyoruz. Yani epoksi malzeme içeren malzeme renkleri güzel, yansımaları güzel. Kendi alanında güzel bir tesbih, kendi ne derler ona, fiyat aralığında güzel bir tesbih seviyorsanız çekebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bakalitle kıyaslamıyoruz. Bakalit değil arkadaşlar ya da pala malzeme değil, bilginiz olsun. Şimdi bir soru var. O soruda Katalin bakalite aynı mı? Onlara da bakalit diyorsunuz. Evet arkadaşlar, malzeme yapısı, mantığı aynı. Orijinal eski Katalin'den bahsediyorum. Aynı ama döküm farklılıkları var. Bu kodlar veriyorum ya ben malzemelere, bir de bu kodların ne anlama geldiğini soruyorlar. Arkadaşlar ben renk kartelasını ayırmak için bunları kodluyorum. Bunlar hep pala malzemenin kodları arkadaşlar. Fiyat soranlar oluyor. Fiyat sormayın arkadaşlar. WhatsApp numaramıza yazın. Orada bütün video açıklamalarında WhatsApp'larımız var. Sahiplerine hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız arkadaşlar sırf fenoformaldehit ile hiçbir ürün gerçekleşmez. Onlara birleştirici lazım. Bakalitin dökümü dünyanın dört bir tarafında ve tabii ki Türkiye'de yapılmakta. Lütfen insanlarımıza gerçek aktaralım. Arkadaşlar yani bu bakalit orijinal formülde bir Katalin firması yapıyor. Bir de bizde var arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Teste açık. Herkes test edebilir. Biz artık bakalit demeyi de biraz azaltmak istiyoruz. Çünkü gerçekten sui niyetlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Pala malzeme alın arkadaşlar. Malzemeyi tanıyorsunuz. Pala malzeme ya da pala stone olarak adlandırdığımız bizim malzemeyi alabilirsiniz. Tespihinizi çektirebilirsiniz. Ben pala malzeme yaptırmak istiyorum ya da pala stone yaptırmak istiyorum. Yabancılar genelde pala stone diyor. Pala stone yaptırmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ne aldığınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bunu tartışmalara kapatalım bu konuyu. Bu soruyu cevaplandıracaktım. Bu soru önemli bir soru ve bu videonun ana konusunu oluşturan bir soru arkadaşlar. Şimdi Kürşat GGG 2182 abimiz sormuş. Yakışıklı bir abimiz orada. Şimdi şöyle demiş arkadaşlar. Sürtünme yoluyla elde elektriklenen kül, toz, kağıt, saman ya da buna benzer şeyleri çeken malzemeden yapılan tesbihlerin vücuttaki negatif elektriği aldığı bilinir ve inanılır. Maalesef her tesbih pek çok yönden güzel olsa da bu özelliğe sahip olmamaya biliyor. Soru bu değildi, kusura bakmayın. Aynı abinin sordu.
Demişti ki Hayrettin Bey, biz tespih severler için onlarca farklı özellikler var. Tespihin cazibesini ön plana çıkartan bunlardan biri de materyalin kül ya da saman çekip çekmediğidir. Takdir edersiniz, şimdiye kadar yüzlerce pala malzeme ile ilgili videolar yaptınız. Bu konuyla ilgili bir görsel paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Bununla ilgili böyle parça parça arkadaşlar videolar paylaşmıştık ama bugün biraz daha üstüne düşerek sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Kül çekme olayı, işte kağıt çekme olayı gibi durumlara biraz izah getireyim arkadaşlar. Şimdi ben şöyle benim meşhur çirkin ördek yavrusu tespihimi biliyorsunuz arkadaşlar, turkuaz rengindeydi. Bu çirkin ördek yavrumuz benim güzelim artık bu. Bu tespihimiz eski bir tespih oldu. Renk aldı. Turkuaz rengiydi. İç rengi. Bu tespihin hikayesini çoğunuz biliyor. Çünkü anlatmıştım birçok videoda. Şimdi bu tespihimizi test edeceğiz. Ama test etmeden önce şu detayı vermek istiyorum size. Elektriklenen ürün ve elektriklenmeyen ürünler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bakalitin en bariz özelliklerinden biri, malzeme yeni yapıldığında elektriklenme olmaz. Elektriklenme olmaz. İstediğiniz kadar uğraşın, elektriklenme olmuyor arkadaşlar. Şimdi ama bir sıkma kehribar dedikleri ya da epoksi tarzı dedikleri malzemeyi hemen şey yapın, tak diye külü, kağıdı vesaire kaldırır. Çünkü epoksi malzeme olduğu için. Şimdi bunun elektriklenmesi malzemenin orijinal olup olmadığını göstermez. Çok iyi elektrikleniyorsa bu tespih çok iyi ya da çok kalitelidir anlamına gelmez arkadaşlar. Bu yüzden bakaliti biliyorsanız, eğer elektriklenmiyorsa o sizin için daha değerli olabilir. Elektriklenmemesi de bu malzemenin gerçekten artık bu malzeme tamamen saf bakalit anlamı da çıkmaz arkadaşlar. Bu farklı bir özellik arkadaşlar. Şimdi bu malzeme baştan elektriklenmiyor. Zamanla yüzey renk aldığında elektronlar serbest kalıyor ve elektriklenmeye başlıyor. Bu başka bir şeyde de olabilir. Ama bu bariz bir şekilde bakalitin özelliğidir arkadaşlar. Bariz bir şekilde bakalitin özelliğidir. Hani her elektriklenmeyen ürün bakalittir diye karşımıza çıkacaksanız olmaz arkadaşlar. Onları malzemeyi alıp malzemeyi test etmemiz gerekiyor. Ama bu size fikir verme açısından çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir fikir verme açısından. Şimdi bakalitlerimizin, bunlara da örnek vereceğiz birazdan. İlk halleri kül kaldırmaz. Ondan sonra ne derler ona? Kağıt falan kaldırmaz. Gerçekten malzeme yapısı çok iyi, sert çıkmadıysa, hatta bazı malzemeler fırından çıkarken bile iyi renk alıyor. Renk alması çok önemli. Şu malzemenin dışı renk almaya başladığında arkadaşlar elektriklenme de başlamış demektir yavaş yavaş. Ama şöyle bir şey de itiraf edeyim. Şöyle bir bilgi de itiraf edeyim. Açık tonlu, yani şeffaf bakalitlerde bunun daha az olduğunu görebiliyorum. Elektriklenmenin daha geç başladığını görebiliyorum. Bunlara göre elektriklenme biraz daha geç başlıyor. Ya da şöyle biraz daha doğru ifade edeyim. Pastel bir malzeme şeffaf bir malzemeye göre daha çok elektrikleniyor. Evet, o da çekiyor, öbürü de çekiyor. Onu da göstereceğim şimdi size. Bu çok önemli, çok önemli arkadaşlar. Şimdi adam alıyor sıkmayı, sıkma kehribarı, tak diyor, çekiyor diyor, bu değerli diyor. Yok, böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Onun değerli olduğunu göstermez. Tekrar söyleyeyim. Orijinal bakalit malzemeler, özellikle pala malzeme diyeyim, pala stone diyeyim. Bunlar ilk yapıldığında elektriklenmez, külü, kağıdı kımıldatmaz ama belirgin bir şekilde renk almaya ya da eskimeye ya da sertleşmeye başladığında işler tamamen değişebilir. Şimdi bir tespih, bunu test edeceğim. Ya eskimiş tespihlerimden buldum. Böyle renk almış eskimiş tespihlerimden. Bir de bunu buldum. Bakın bu da turkuaz tonundaydı. Bunun görüyor musunuz ne kadar renk değiştirmiş? Bu çok değiştirmiş. Bu daha çok değiştirmiş. Bu benim canım ya. Şimdi evet, bunu da göstereceğim size elektriklenme ile ilgili. Şöyle yeni iki tespihim var. Bunları göstermiştim birkaç video önceden.
Bunları yeni yaptık. Bunların da elektriklenmesini göstereceğim. Sonra açık tonda az renk almış şu iki tespihin de elektriklenmesini göstereceğim. Bunların elektriklenmesi mesela, bunu da ekrana koyalım. Şu iki tespihe göre bakın aynı zamanda yapılmış tespihler bunlar. Farklılığını da göreceksiniz. Bunlarda renk almış. Bakın bunları zımpara işçiliği yaptırmıştım. Zımpara işçiliği yaptırmıştım Urfa'da. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları da böyle kenara koyayım. Bunlar tanıtım için yapılmıştı. Bakın şunlar hep tanıtım için yapılmıştı. Pala malzemeyi tanıtırken. Şimdi arkadaşlar şöyle alalım bunları. Elime geleni ben tek tek test edeyim. Şurada bir kağıt koyalım. Şu kumpası kaldırayım şuradan. Evet. Şimdi şurada bir iki parça kağıt var. Kesmiştim ama yine de şöyle atayım. Şöyle. İnşallah istifade edilebileceğiniz bir şey olur. Ama bunlara çok takılmayın derim arkadaşlar. Çok takılmayın. Adam elinde alıyor kahvede. Ne derler ona? Tespihi böyle bir kül kaldırıyor. Bir tozu kaldırıyor arkadaşlar. İnanamazsınız. Yani hemen milletin aklı gidiyor tabii. Biraz da renk aldıysa malzeme iş bitti. Osmanlı oluyor çıkıyor. Şimdi nasıl başlayalım? Yenilerden başlayalım. Bir tane yeniyi. Şimdi şöyle biraz tabii bu işler biraz vakit alıyor arkadaşlar. Şöyle ısıtacağım böyle. Ekran önünde ısıtmaya çalışayım. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir kımıldama yok arkadaşlar. Bak değdireyim hatta. Yok. Yok yok. Biraz daha yapalım. Hani dersiniz ya arkadaş bu ne yapıyor diye böyle. Hadi bakalım. Biraz sert tutuyorum ki çabuk ısınsın. Yok arkadaşlar. Bu yeni yapılmış bir tespihimiz. Hatta 912 T7 malzemeden yapılmış bir tespihimiz. Şimdi şeyi de deneyelim. Neyse öbürünü de sonra deneyelim. Şimdi bir tane zımparada yaptığımız işçiliğimiz şu an malzemesi bile fiyatına geçecek ya da o fiyatlarda olacak bir tespih. Bunlar hala niye uygun satıyorum bilmiyorum. Gerçekten eskide Osmanlı oldu bunlar arkadaşlar. Bunun ilk rengini biliyor musunuz? Sarı tonlardaydı. Sarı tonlardaydı. Şimdi bunun normalde bu malzemeyi bak ısıttığınızda Osmanlı sıkması kokusunu alırsınız. Yani yola girmiş. Tabii eskidikçe güzelleşiyor Osmanlı sıkması kokusu. Eskidikçe güzelleşiyor. Bu da o yola girmiş arkadaşlar. Benim vitrinde dura dura, ışığın altında dura dura. Biliyorsunuz malzeme şimdi elinizi değmediğinizde daha çok renk alıyor. Neden biliyor musunuz? Siz çektikçe yüzeyinden ince ince tabakaları zımpara gibi siliyor. Normal ışığın altında duran, vitrinde duran ürüne göre daha geç renk alır. Ne derler ona? Çekilen tespih. Ama daha güzel olur. Çok daha güzel olur. Tespih canlı kalır, böyle beslenir. Gerçekten harika olur. Şimdi buna bir bakalım. Aldı. Bakın aldı. Güzel mi yapmadık? Ah çekti. Bakın elektrikleniyor. Bir daha yapayım. Ya açım şeyden dolayı arkadaşlar biraz sıkıntılı. Ve biraz dışarıda da yapabilirim. Açım telefondan dolayı biraz sıkıntılı. Telefondan çekiyorum şu anda. Kaldırdı. Kaldırdı. Gördünüz. Dikti gördünüz mü? Evet. Harika. Harika.
Bir de bunlar çekilmedi. Şimdi bunları biraz daha elde döndürüp çeksem böyle yarım saat 45 dakika bunun nasıl renk daha iyi çektiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. Mesela bir de şimdi şunu çekelim. Bu da biraz renk almış. Büyükler daha iyi çeker tabii ya. Arkadaşlar daha fazla elektron, daha fazla güç. Oo, sese bak, sese. Bir kuş var böyle ötüyordu. Neydi adı bilmiyorum. Evet bakalım. Bu da kaldırdı. Bakın kaldırıyor arkadaşlar. Acaba zeminden etkileniyor olabilir mi? Bir daha yapayım bunu. Renk alan malzemenin elektriklendiğini böylece size göstermiş oldum. Bakalit malzeme, pala malzeme arkadaşlar elektrikleniyor. Hem de çok güzel elektrikleniyor. Bunlar çekilmedi arkadaşlar. Vitrinde durduğu için evet. Hadi. Gitti. Durun bakayım arkadaşlar. Evet biraz bekleteceğim. Şöyle açıyı rahat yapabileceğim bir noktaya aldım. Sese bak ya, çok güzel. Allah Allah. Niye elektriklenmedi? Buna bir daha döneceğim. Az önce kaldırdı. Buna bir daha döneceğim. Bakalım. Elim mi nemli acaba? Elim nemli olabilir. Şöyle tişörtüme sürterek yapayım. Elim nemli olabilir arkadaşlar. Çünkü klimayı kapattım esmesin diye. Hafif kaldırıyor, hafif oynatıyor. Evet. Geri gelir gibi. Muhtemelen arkadaşlar klima etkilemesin diye kapattım. Bende de biraz elimde nem oluştu. Bakalım. Dur hatta şu bezle. Benim meşhur yağlı bezim. Benim meşhur yağlı bezim arkadaşlar. Evet. Oo, gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar bakın. Fena halde çekiyor. Çok fena çekiyor. İşte. Demek ki elim nemliymiş. Kusura bakmayın ya arkadaşlar. Şimdi sizi de şüpheye düşürdüm. Az önce çekiyor dediniz. Şimdi niye çekmiyor falan muhabbeti oldu. Tamam. Bunu da ispatladık. Çünkü çekiyor gerçekten arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara koyayım. Ama bizim bir çirkin ördek yavrumuz var. Evet. Müthiş çirkin ördek yavrumuz da şöyle ufak bir şeyden geçirelim bakalım. Bakalım bu ne yapacak ortalığa. Biraz daha yaklaştırayım birbirlerine. Bakalım bu ne yapacak. Hadi koçum göster kendini. Abilerine göster kendini bakayım. Şöyle beni mahcup etme. Bir görsünler seni bakayım. Nasıl kaldırıyorsun o kağıtları. Hadi koçum. Hadi bakayım. Hadi abileri geliyor. Oo, kaldırdı. Harika. Oo, taşıdı. Evet. Benim çirkin ördek yavrusu tespihim. Biraz daha yapayım. İnşallah böyle elektronları da azaltmıyoruzdur. Oo. Oynattı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tescillendi. Süper. Süper. Şimdi uğraşmak istiyorum bulaşınca. Bulaştık ya, biraz daha uğraşayım diye şey yapıyorum. Şimdi bakın az renk almış 2 tane tespihim var. Bunlar da
çekiyor ama bunlar biraz uğraştırabilir diye düşünüyorum. Çekebilir de yani artık bilemem. Çünkü az renk almışlar. Biraz az oluyor. Bakalım. Oo, vallahi çekti. Harika. 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 Şeffafa bakayım. Evet. Bakın şeffafın biraz daha az. Evet. Çekiyor mu ama? Şöyle bakayım. Yok, dur. Biraz zorlayalım bunu bakalım. Biraz zorlayalım. Bakın o pastel olduğu için biraz daha iyi çekti. Bunun kadar aynı zamanlarda yapıldılar bunlarla. Ama aynı zamanda yapılmış bir tespit daha var orada. Onu da göstereceğim size. Çok az bak. Ha, alıyor. Alıyor ama az. Az arkadaşlar. Evet. Bunun biraz daha hemen de çabucak da gitti. Biraz daha sertleşip renk alması lazım. Bakın şu pastel. Bunda yine aynı zamanda yapılan malzemelerden biri. İlginç ilginç. Malzemeden malzemeye bile değişiyor. Yalnız şu durum da var. Malzeme yapısı çok yumuşaksa yani tesbih yapılırken bazı malzemeler biraz geç sertleşebiliyor. Çok yumuşaksa biraz geç elektriklenebilir. Ama bunun orijinal olmadığını göstermez arkadaşlar. Oo, harika. Evet, güzel çekiyor. Hop, oynatalım. Bir dakika. Bir dakika. Şu çelik teli oynatacak mı acaba sizce? Şöyle koyacağım. Dursun çelik tel orada. Ben bunu bir ısıtayım. Çelik teli bile çekiyor arkadaşlar. Elektrikleniyor. Bakın göstereyim size. Çelik tel oynayacak oradan. İnşallah öyle umuyoruz. Ben üfledim oyunu. Yanlış anlamayın. Üflemeyeceğim. Evet. Oo, şaka gibi. Kaldıracak arkadaşlar. Oo, müthiş elektrikleniyor ya. Kağıt bunun için ölçü olamaz. Baksana bunu daha iyi çekiyor. Şimdi bunu daha iyi çekiyor ya. Biz niye kağıtla bakıyoruz ki? Dur şu yeni malzemeye bakayım. Haksızlık etmeyin. Bunda yapayım. Elektriklenecek mi bakayım? Elektriklenirse süper zaten. Daha yolun başındayken. Ama sanmıyorum yani öyle bir ihtimal vermiyorum. Olmaz olmaz demiyorum ama o ihtimali vermiyorum. Çünkü malzemeler çekmiyor. Bakalım. Yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Elektriklenmiyor. Aklınıza şey gelebilir. Hani pasteller iyi çekiyor. Şu şeyi deneyelim. Bir tane M44 deneyelim. Yok abi. Şu M44'e bakalım. M44'ümüz. Bu yine biraz durdu. Yine biraz durmuş malzeme. Şunu ısıtayım biraz. Bezle yapıyorum yine arkadaşlar. Haksızlık olmasın. Pastel malzeme bakalım. Nasıl bir etkisi olacak. Tespih 3-4 haftalık bir tespih öyle söyleyeyim arkadaşlar. Vallahi çekti. Ama çok az. Çelik teli. Oynatmıyor. 3-4 haftalık tespih oynattı ya. Bunu videolarda çıkarmıştım. Sistemsizdi. Biliyorsunuz ben böyle gümüş püskül ekledim buna. Kazas püskül ekledim.
Vallahi hafif oynatıyor arkadaşlar. Ama teli oynatmıyor. Bakın. Teli oynatmıyor. Çok güzel. Çok hızlı sertleşmiş ya. Bir tane daha bakayım. Şu yeni tespihlerden bir tane bakayım arkadaşlar. Çok yeni gelen. Şu ikisine bakayım. Bunlar yeni. Hatta bundan önceki video bunlar. Bakayım çekecek mi? Çekerse var ya süper. Ama şıkır şıkır gözüküyor. Şıkır şıkır gözüküyor. Pastel malzemeler daha güçlü elektriklenmesi. Vallahi elektriklendi arkadaşlar. Ama tel yok. Aa, teli de oynattı bu. O kadar sert malzemeymiş. Ama şöyle söyleyeyim. Bu bezle yaptığımda, bu elle yaptığımda, elde biraz nem olduğu için bakayım, elle deneyeceğim. Şimdi bakayım çekiyor mu? Çekeceğini sanmıyorum elle. Biz zaten sistemde hep elle bakıyoruz arkadaşlar. Bakın çekmiyor elle. Gördünüz mü? Bu sertleşince çok daha iyi çekecek demektir arkadaşlar. Olmadı. Elle olmadı gördüğünüz gibi. Şunun sertliğine bakayım. Bunlar demek ki arkadaşlar biraz sertleşmeye başladığında çatır çatır çekecek. Biz yanlış yapıp bezle mi bakıyoruz, yoksa bezle bakmamız yanlış olabilir arkadaşlar. Bu çekmedi hiç. Biraz daha yapalım. Allah Allah, şu D50 iyi sertliği varmış demek ki arkadaşlar. İyi sertliği varmış. Yok. Bu bezle bile çekmedi. Ya hani şöyle bir durum oluştu. Bez sürttüğümüz hepsi çekiyor mu? Elle bakacağız. Hepsi çekmiyor arkadaşlar. Onu ispatlamış olduk. Hepsi çekmiyor. Bez sürüldü diye çekti diye bir anlayış olmasın. Bezden dolayı iyi çekiyor diye bir anlayış olmasın. Bakın şimdi bunu elle yapıyorum. Az önce bezle çekeni elle yaptım. Elle çekmedi arkadaşlar. Şimdi bakın, bu eskimiş, renk almış malzemeyi elle yaptım. Bakın nasıl çektiğini görüyorsunuz. Sadece şüpheleri ortadan kaldırmak için tekrar denedim arkadaşlar. Bakın. Oo, harika. Demek ki kriter el olacak arkadaşlar. Kriter el. Bakın almıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Az önce bezle alan elle almadı. Evet, onu da denedik. Bunu da denedik. Eksisiyle artısıyla arkadaşlar gördünüz. Elektriklenme olayı bu. Dediğimiz gibi yeni yapılan bakalitler elektriklenmiyor arkadaşlar. İşte bezle yaptığımız bir ürün elektriklendi. Yeni yaptığımız halde, sertliği çok iyi çünkü. Yeni yaptığımız bir ürün. Ama elle yaptığımızda elektriklenmedi. Tabii bu noktada demek ki eli baz alacağız. Elin ısısıyla elektriklenmesini baz alacağız arkadaşlar. Yani bütün ürünleri, aşağı yukarı bütün ürünleri, bak bunlar bezle de almadı. Bütün ürünlerimizi, bunu bez yapmış mıydık? Haksızlık olmasın diye bez yaptık sanki. Ben hatırlamıyorum ama bir daha yapayım. Bütün ürünlerimizi biz test ediyoruz. Genelde elektriklenme olmuyor hiçbirinde. Çünkü biraz zaman geçmesi, sertleşmesi ve elektronların serbest kalması lazım. Şimdi ben bunun videoyu artısıyla eksisiyle hiç bozmadan yayınlayacağım arkadaşlar. Siz kendiniz artık karar verirsiniz neyin ne olduğuna. Her şey ortada arkadaşlar. Ama şu sertliği gerçekten çok iyiymiş. Çok hoşuma gitti. Bezler kaldırdı. Evet arkadaşlar. Onu da kapattık. Şimdi sonuç olarak şöyle özetleyeyim, ben kapatayım arkadaşlar. Bakalitler, orijinal bakalitler ilk yapıldığında, elle test edildiğinde elektriklenme olmuyor.
Bazı çok sert ürünler bezle, yağlı bezle yaptığımda elektriklenme hafif de olsa oldu. Ama aynı ürünü elle yaptığımda elektriklenme olmadı. Yani arkadaşlar bu işte sağda solda sıkma kehribar gibi ürünlerle karşılaştırıyorlar bunları. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aynı özelliklere sahip değiller. Sıkma kehribarlar çat diye malzemeyi kaldırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bazı malzemeler arkadaşlar fırından çıkarken bile ciddi renk almış oluyorlar. Az önce bakın gösterdim, değildi bakın. Değildi zaten bakın. Elektriklenmesinin sebebi de bu olabiliyor. Bakın ne kadar çok renk almış malzeme arkadaşlar. Malzeme iyi renk almış yani. Bundan yaptık. Fakat dediğim gibi içiyle dışın elektron oranı aynı değil tabii ki. Yeni yapılmış ürün. Arkadaşlar kesinlikle elektriklenmiyor elle yaptığınız zaman. Elle yaptığımız zaman kesinlikle elektriklenmiyor. Demek ki bundan sonra da bezi kullanmayacağız. Ana kriterimiz el olacak arkadaşlar. Ama şu da var. Bazen yaşlı eli var. Yaşlı elleri abi çok kuru. Çok güzel elektrikleniyor tespihler onların elinde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.